Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir haftaya başlamışsınızdır. Piyasamıza bakacağız. Genel ne durumdayız, ne yapıyoruz? Hem benim kendi hesabıma da bir bakayım. Genel olarak bugün olumlu gitti sanki biraz. İşler çok yoğundu. Bugün itibariyle işleri de rahatlattık çok şükür. Buradaki eksi hesabımız devam ediyor. Azalmış biraz ama devam ediyor sonuçta. Zarardayız. Kârda olan bir pozisyonum yok açıkçası. Baktığımızda burada da zararımız azalsa da yani beklediğimiz o tatmin edici bir hareket olmadı hala. Ama normal şartlarda olması lazım. Gelelim hem aylıklara hem haftalık hem günlük hepsine bakacağız. Bugün zaten yoğundu işlerim, biraz da bakamadım çok. Bugün artık daha rahat olacağız. Burada ayı bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Rainbow Chart. FOMO tarafında bakacağımız herhangi bir şey yok şu an için. İşler çok olumlu olduğu senaryoda burada kırmızıya gittiğinde uyarımızı yapacağız. Lige bakalım, kimler shortçular gitmiştir muhtemelen. Evet, piyasa olumluydu. Bugün çok böyle göz ucuyla baktığım kadarıyla genel olarak shortçuların üzüldüğü bir gün geçiyor. Heatmap'imize bir bakalım. Evet, artık bakın buradaki gücü görebiliyoruz. En azından şöyle baktığımız zaman burada. Yukarıda ise artık o satış baskısının daha az olduğunu görebiliyoruz. Buraya göre tabii ki. Bakalım, 2.37'ye çıkmış tekrar, güzel. Şeyden de yine 100. parite Immutable gelmiş. Gel bakalım. Şöyle bir baktı. Ha, bu borsalarda vergi olayı falan, bir yasa teklif sunulmuş yine. Şimdi çok detaylı bir şey anlatmaya gerek yok. Baktım tabii ki ama henüz bizimle alakalı ne olacak kısmında net bir şey yok. Daha önce de biliyorsunuz öne gelmişti böyle şeyler ama çok dikkate alınmamıştı. Yine de tabii ki bakacağız. Sonuçta insanlar zararda, bir de 3 kuruş kârından pay mı verecek? Bunun aşmanın yolları ne olacak? Tabii ki değerlendiririz. Bir gelsin bakalım. Genel olarak zaten herkes zararda olduğu için bir vergi de çıkmaz herhalde. İşlem vergisi gibi bir şey olabilir ama yani bir netleşsin, bakarız. Buradaki süreç beklediğim şekilde gidiyor açıkçası. Beklentim biliyorsunuz 2.17'nin altında kalmamak üzerine. 2.17'nin altı bizi 1.6'ya götürür ama burada beklentim benim hala 2.66, 2.60 bölgesi. Şimdilik öyle gidiyor gibi. Dün dedik burası 15'leri görebilir. Evet, aynen oraya gelmiş. Yarın daha turuncu bölgenin içinde olacaktır, 17-18 gibi. Altcoin sezon indeksi normal ayrı takılıyor zaten ama şu an yani turuncunun içinde olması lazım aslında. İlk yüze baktığımızda performanslara tabii ki 90 günlük yani çok değişik bir şey yok. CZ tabii şimdi orada sıralamayı yavaş yavaş ele alacaktır. Her gün bir günü attığımız için. Bakayım, ben burada tabii Yota'ya bakıyorum. Genel olarak e, çok zarara uğrattığı için beni. FED de bayağı gerilerde. Yota azalıyor yavaş yavaş. Pardon. Burada Bitcoin dominans tabii dün de beklentimiz neydi? Yukarı yönlü sanki gidecek gibiydi. 59 olmuş. Ethereum 11. Adı tarafı da 31. Buradan ne çıkarım yapabiliriz? Tabii ki yavaş yavaş artık piyasa toplanacaktır gibi duruyor. En azından tekrardan bir fake olmaz ise. Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple şeklinde devam ediyor. BNB aldı burayı. Şimdi burada genel olarak benim böyle bir dakikalıktan bir şeye gelelim, aylıklara. Şimdi nasıl yapsak aylık? Birincisi benim açımdan şu aylık şu bölgeyi aşmaması çok olumlu Bitcoin tarafında. Şimdi genel şöyle bakacağız hepsine. Ee, Bir başlayalım o zaman, biz seyrimize başlayalım şöyle.
Haftalık zaten değişecek. Evet, artık bazı paritelerde şunu görebiliyoruz. Aylıklar yani mesela Tüpraş açısından henüz büyük düşüş olmamış. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Diyebiliriz sadece. Tek tek mi bakalım böyle, hadi. Biraz bugün uzun sürecek mecburen. Hem aylık hem haftalık hem de günlük değerlendirme şeklinde yapacağız. Yani ben kendi adıma onu yapmak durumundayım. Siz armadığı yerleri hızlı geçersiniz veya bilmiyorum nasıl yapmanız gerekir. Açıkçası ben kendi adıma bakmam lazım ki 1, 2, 3, 4 şunu da alacağız, tamam. Haftalıkta baktığımızda da yani Tüpraş açısından aylık ve haftalık düşürmek daha mantıklı geliyor. Sadece böyle günlük seyirde bir tekrardan yukarı ihtimali var ama bu ihtimali mi değerlendirmek doğru, yoksa yaşasın düşüşünü ben o zaman dahil olurum demek mi daha doğru diye bakarsak, yani burada ben kısa vade trade edeceğim işte 230'a 248'e 50'yi zorlarım diye bakıyorsak olabilir ama değer mi? Bence çok değmeyebilir. Beklemek lazım yani. Benim için öyle. Bu taraf. Ereğli tarafında günlükleri bir alalım. Böyle. Evet, günlük baktığımızda Ereğli için de düşüş konuşmak mantıklı. Bakalım haftalık bunu destekliyor mu? Haftalık desteği var mı? Yani düşün desteği var mı? Evet, burada haftalıkta da bence düşüş yönünü düşünmek mantıklı. Aylık bakalım. Aylık periyotlar daha uzun vadeli. Evet, ben bu parite özelinde de yeterince yükselmiş ve artık düşüş yaşaması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Baktığımda tabii ki şöyle de bir güzel yanı var. Henüz e, yani kritik bölgede şöyle 32-68 civarlarını aşmaz ise artık düşüşü düşünmek, yani 23'ler civarlarını düşünmek mantıklı olabilir. Bakalım Türk Hava Yolları için aylık ne veriyor bize? Ya, şöyle baktığımızda bence Türk Hava Yolları da aylık düşüşünü yaşamamış. Yani yaşaması daha muhtemel. Yani daha dip seviyeler olma ihtimali var. Bu haftalık zaten bunu böyle kaydırayım, düzelteceğiz. 2, 3, 4. Evet. Yani de şöyle alacağız. Evet. 4 aydın da aşağısında. Aynen, yani Türk Hava Yolları için bir düşüş daha mantıklı duruyor. Haftalığında da benim için aynı şekilde, yani düşüş düşünmek daha doğru burada. Biraz da borsa tarafında uzun vadeli şeylere bakmak daha doğru. Günlüklerle uğraşmaktansa. Burada da haftalık bölgeleri de artık, yani bizim elimizde kalan aslında 260'lar ama oralarla gidecek gibi duruyor. Burada henüz işlem almak bence riskli olabilir sizler veya işte hepimiz için. Düşüşü beklemek lazım bence. Zaten o şekilde konuşmuştuk. Düşüşünü yaşıyor şu anda. Bitmiş mi? Değil. Bence kısa vadede tekrar bir yükseliş gibi olmasını düşünmeden bence biraz düşsün, bakarız. Yani şu aylık bölgelerini bir görelim. Ondan sonra bakarız. Sanki devam edecek gibi duruyor. Ee, İş Bankası için de düşüşe uyarmıştık. O bayağı düşmüşler bu arada. Evet. Şimdi şöyle oluyor piyasa genelde, işte e, biz mesela buralarda konuşurken işte İran muhabbeti yoktu vesaire yoktu. Şimdi bir anda o düşüyor. Halbuki biz burada da aynı şeyi söylüyorduk zaten. Piyasanın öyle bir durumu var genel olarak baktığımızda.
Aslında bunları günlükleri buraya da alabilirdim ama bu seferlik böyle olsun. Gördüğümüz yine burada da düşüşün henüz bitmiş olmadığı. O yüzden bence beklemekte fayda var. Haftalık kırılım da olmadı. Yani zaten hani biz bu tarafta ne yapıyoruz? İşte alım bölgesi arıyoruz ya. Zaten orada değiliz yani. Bu düşüş olsun bakalım. Haftalıkta da iyi durmuyor zaten. Aylığına bir bakalım. Aylık tarafta nasılız? Aylıkta da zaten bakın şu bölge tepemiz artık. Bizim o ilk aylık bölgeyi geçmediğimiz sürece hep düşüşü konuşacağız. Yani aradaki yükselişler olması muhtemel ama o yükselişlerle işleme dahil olmaya gerek yok. Yani şuralarda gider gelir ama bir düşüşünü yaşasın ondan sonra bakarız. Yani böyle biraz uzaklaştığımızda zaten buradaki yapıyı görebiliyoruz. Ha, burada şöyle yükselen trendinde gidiyor diyebiliriz. 14'ler görünüyor. Bakarız ama şu an için bence riskli yani işlem açısından. BCH'nin aylık olarak baktığımızda sağlam bir düşüş yaşaması çok normal duruyor. Şimdi şurada şunu almam gerekecek. Alayım artık onlar bizim için iptal oldu. Yani iptal oldu derken çalıştı hepsi zaten. Onları bir alalım tekrar şimdi yeni. Şunları bir temizleyelim hiçbir şey kalmasın. Aylık baktığımızda BCE açısından henüz düşüşünü yapmadığını görebiliyoruz. Burada öyle bir senaryo var. Bunun olması yani buradan şu 600'lere gelmesi bu aylık düşüşün gecikmesi olur. Olabilir mi? Olabilir. Onu şimdi değerlendireceğiz. Kısa vadede yukarı yönlü işlem almak mantıklı mı diye. Henüz bence mantıklı değil. Haftalıkta da yeni başlayan bir süreç var gibi duruyor. Bu parite özelinde tabii ki bu buradaki bir haftamız burada. Evet ha. 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi yani piyasaya hakim miyiz ama kar elde edemiyoruz. Bu beni üzüyor. Aslında birazcık. Burada süreç devam ediyor. Biraz riskli bölgede. Aylıkta zaten henüz düşüşünü yapmadığını görüyoruz. Günlük baktığımızda yani bir karar vermek gerekirse dahil olmak gerekir mi? Bakalım ya da dahil olmak ne kadar güvenli. Ee, Yani bütün bölgeleri tepede şu anda. Bence şu bölge yani 420 gelir oradan devam edilebilir ama risk alınabilir bir bölge. Çok da kötü de değil. Burası 4 ay önceki dip bölgesi. Riski size ait olmakla beraber tabii ki alınabilir bölgede gibi duruyor. Ama genel bu yine çıkış yine aldatacak muhtemelen herkese. Aylık mesela BC açısından iyi durmuyor yani. Öyle bir durumu var. Şimdi burada bakalım. Artık şunu temizleyeyim. Bence buradaki süreçte bizim adımıza olumlu geçti. Yani bu seriyi doğru yakaladık. Bence burada yukarı devam edecek. Yani bir sıkıntı yok. Haftalığına bakalım. Evet. Haftalıkta da bence çok güzel yani alım olarak gayet alınabilir bir bölgede. Böyle baktığımızda bakın aşamayacağı bölgeler burada sabit 10. Şurası ne kadar muazzam ret yeme bölgesi. Aylık bakalım linkte durumlar nasıl? Aylık baktığımızda şurayı dip aldık diyelim. Şimdi 2 aylık bölgesine uğraşıyor. Yani piyasa genel olarak bizim bakın nereye geldi? Yine buradan red 10. Yine aynı bölgeye geliyor işte işler. Burada artık süreçler bakın 4 aylık yani buralara gelmek biraz zor. Onu söyleyelim. Bence burada git geldi olabilir yine 10 bölgeleri için düşünülebilir ama yani aylıkta kötü müyüz? Yani en güzel bölge şurası 6 küsur aslında ama orayı gelir mi bilemiyorum tabii ki. Ben olsam bakın şurası zaten
Şurası başlangıç, çıkış başlangıç 8.25 zaten oraya da gelmiş. Yani buralarda işleme dahil olmak lazım. Mantıklısı o. Ama riski tabii ki var. Yok değil yani. Şunu sileyim. TRX için burada neyi sildim? Bu. TRX için henüz düşüş olmamış aylık olarak bakınca. Yani em, biraz daha uzun vade baktığımızda herhangi bir düşüşün olmadığını görüyoruz. Bu da bizim açımızdan değerlendirilmesi gereken yani güzel bir düşüşü olacak. Onu görebiliyoruz burada. Şimdi buradaki yani net bir düşüş aşağısı 11'lere kadar gidiyor. Yarı yarıya neredeyse. Dikkat etmek lazım. Haftalığına bakalım. Haftalık seyrimiz nasıl? Güven veriyor mu? Bence vermiyor. Şöyle baktığımızda 4. Yani şuralar güzel destek bölgesi ama kısa vadelik işlemlere vurkaçlık takılmak için güzel olabilir sadece. Ama böyle henüz düşüşünü yaşamış gibi durmuyor parite. Aylıkta evet şu bölgeler yani 27 küsurlar kötü durmuyor. Günlükte ne veriyor? Günlükte de böyle çok işleme gir bölgesinde değil yani açıkçası. Yani benim çok sevdiğim bir yapı yok burada. Açıkça bakmak gerekirse ben daha net bir yapı beklerdim. O yani şuralara denk geliyor da işte yine 27'ler. Burada yükselmesi olabilir ama benim için dediğim gibi hani daha güvenli bölge burası. Şurasını alabilir miyiz? Alabiliriz tabii ki ama e, yani haftalık, ay günlükte böyle çok güzel bir şey diyemedim açıkçası. Sol mu? Sol. Solda zaten yükseliş beklentimizi burada konuşmuştuk. Bunu silelim. Oldu bizim için. Şeyleri yine açmayı unuttuk. Zararlarımızı görelim ya. İnsanlar görsün bizim zararımızı. Kâra geçtiğimizde de inşallah. Kâra geçince kapatacağız. Sadece zararda açıyorum. Ya onları aslında ben kendime bir hem challenge gibi hem de işte bir şeydir yani CV gibi bir şeydir sonuçta. Ama bu ara CV berbat. Burada süreç yukarı yönlü devam edecek. Yani belli zaten gidişat. Dönüşleri ararız. Yani bir çıksın bakalım. Günlükte gayet güzel duruyor. Bence haftalıkta da iyi. Sol açısından bir sıkıntı yok. Böyle baktığımızda gayet de güzel. Red yediği bölge zaten günlük haftalık bütün üst üste biniyor orada. Bakalım aylıkta şimdi ne yapacak asıl niye red yediğimizi orada göreceğiz. Ama bence gayet düzgün. Haftalıkta da iyi yani. Aylığa bir bakalım aylıkta asıl neler değişiyor şimdi. Böyle aldığımızda. Dün gece çok çalışmam gerekti. Acayip uykusuzum. Bir yandan da şey oluyor. Alarmları kuruyorum ve bilgisayar yanında oluyor benim. Laptop bu. Mac. Sonuçta onun bir uyuyorsunuz ama yani bir oradan ara ara böyle beyin baktırıyor yani. Öyle de bir senaryo var. İster istemez. Ya sonuçta alarm çalar. Orada işleme müdahale olmak lazım. Bir yandan da uykusuzluk sıkıntılı bir süreç. Şimdi burada aylıkta da bence kötü diyemem. Henüz bitip bitmediğinden de net olmak için 67-76'yı hep takip edeceğiz burada. Ama sol olumlu duruyor. Bu ne? Ram. Evet, Ram bakın şuraya bakın. Şöyle bir düşüş. 7'den 1'e yani 7 kat 2 ayda. Kolay değil yani bu tarz paritelerde ben buna da niye bakıyorum şeyde mi bu ilk 20'de mi yoksa biri mi soruyor? Onun için bakıyorsak bence bakmayalım artık. Çünkü ben şey yapmayı bırakıyorum hani birileri soruyor bazen takip etme diye. Yani takip et derken işte bir şeyler bakıyoruz sonra
Bir daha da hiç adı sanı çıkmıyor. Ben de her gün bakmak durumunda kalıyorum. Gereksiz olan paritelere bakmayalım. BC, Ada, Dok, TRX, Ripple, Banner. Evet, onu birisi sorarsa bakarız. Bundan sonrası için bakmaya bence gerek yok. Zaten bütün her şeyini aldık orada. FED daha mantıklı öyle. Çünkü hem zamanda yani bana lazım olan bir parite değil açıkçası. Böyle. Hmm, Bunları bir temizleyeyim. Evet. Ne bu FED? FED zaten burada içerideyiz biliyorsunuz. Şimdi içeride miyim bilmiyorum. 15-24 çok az kârdayım ama nihayetinde diğer işte iki tane daha alımım var burada. Onlar içeride. Burada aylık baktığımda kötü gibi değil ama kritik. Yani şu bölge 77'ler falan da gelebilir yani. Bir yarı yarıya daha gidebilir hani ama kötü bir senaryoda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fena değil. Olumsuz senaryoda öyle olabilir. Haftalığına bir bakalım. Bizi o senaryoya götürecek bir durum var mı diye, oradan kurtulduk mu diye. Henüz oradan bir kurtulduğumuzu teyit edecek durumda değiliz haftalık baktığımızda. Hala kritik bölgedeyiz yani. Onu da düşünmek lazım. Şimdi burada günlük bir bakalım. Günlükte durum nedir? Günlükte şöyle alacağız. Dört, evet. Yani çok böyle daha ben çıkacağına inanıyorum ama şuradaki yapı itibariyle çok böyle bize yukarı yönlü bir şey vermemiş ama ben yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ada için baktığımızda adadaki senaryo bence biraz daha yani şuradaki bir toplama evresi var ama henüz bir şey olmuş değil. Kendi adıma baktığımda. Evet. Zaten haftalığı temizleyeceğiz. Sıkıntı değil. 1, 2, 3. Buradaki 4'ü alalım. Tamam. Yani iyice yanaşıyor. Artık yani şu güzel bir bölgede alım bölgesi. Baktığımızda haftalığı, evet, haftalığı zaten çok güzel. Gayet olumlu bence. Haftalığında hiç sorun yok. Evet, şurada da zaten bakın bazı paritelerin o tepedeki direnç bölgeleri çok aşağı yaklaştı. Bu da aslında oraları kazandığında paritelerin çok daha hızlı hareket edeceğini bize gösteriyor. Şuradaki bakın muazzam çıkışı Kasım 24 ama sonra çat çat çat. Yani böyle piyasa bu işte. O zaman da herkesin dilinde şu vardı. Ya işte buradan oralara düşme. Buradan eski boğa değil bu. Eski piyasa. Bir şey yok. Her zaman biz bakacağız günlük, haftalık. Yani maksat dolar kazanmak. Öyle düşünmek lazım. Burada süreç olumlu gidecektir. Yukarı yönlü devam. Neo'ya bakalım. Neo'da da şurayı bir temizleyelim. Artık bu serideki şeyler olduğu için ben onları temizliyorum. Şunların kayması önemli değil. Şimdi birazdan düzelteceğim ya. Burada zaten günlüğümüz gayet iyi. Yukarı yönlü devam edecek bir süreçteyiz bence burada. Ee, Bir ters durum yok. Yani bu geri çekilmeler olsa bile de hep diyorum ben yukarı yönlü düşünmek mantıklı geliyor bana. Haftalık bakalım. Haftalıkta da bence olumsuz bir senaryosu yok. Yani yapması gereken her şeyi yapmış bir parite. Ee, Gayet burada da düzgün ilerleyen bir süreç var. Dalında da bence sıkıntı yok. Yani yukarı yönlü devam edecektir. Aylık olarak bakalım nedir? Evet, aylıklar tabii biraz böyle e, henüz ne ikinci ayı en azından verse bir şeyler değişebilir. O yok henüz. O yüzden
Peki süreçler devam edecek gibi duruyor. En azından bakın şu 5 küsur 6 küsurlara kadar devam eder ama e, var yani şeyi. Evet BNB. O BNB'de sıkıntılı süreç. Evet bak hiç şeye gerek yok. Şimdi BNB açısından baktığımızda, BNB özelinde baktığımızda tabii sileyim. Aylık olarak düşüşü yeni başlamış bir parite. Buradan kurtulabilir mi? Kurtulabilir. Ama artık şu bir seviyesi bunun kritik bölgesi. Burayı geçmez diye düşünüyorum. En azından geçemez gibi duruyor. Düşüş yeni başlamış. Nerede biteceğini kestirmek zor. Haftalık baktığımızda kısa vade işlem alacaksak o riski almak istiyorsak alınabilir mi? Alınabilir ama birli bölgelere yaklaştıkça bence kar alınacak bir parite gibi duruyor hala. Yani ben olsam öyle yaparım. Ama buradaki bölgeleri kazanıp sanki tekrardan işte o 860 10 Ekim bölgesine doğru gitmesi olası gibi duruyor bence. Ee, evet günlükte de zaten yukarı yapacak gibi. Aynen dediğimizin hiçbir farklı versiyonu yok. Benim açımdan biraz önce dediklerimle eşdeğer oldu şimdi burası. Öyle bir bakalım. Evet yukarı yönlü doğru. Zaten buraları da kazanacak gibi duruyor. 750 en azından ilk etapta gelir muhtemel. Ama dikkat etmek lazım. Aylığında daha yeni bir kesim var. Yani o yukarıdaki bölgeden red yeme şansı yüksek bir parite. CZ açısından işler olumlu zaten alım bölgesi diye konuşmuştuk. Hani risk alınacak bölgelerde buralar almak gerekiyor. Zarar edilebilir tabii ki ama şuradaki yapı da benim hoşlandığım bir yapı değil. Baktığım zaman evet buradaki süreç aşağı doğru gitmesi daha mantıklı geliyor bana. Günlük yukarı görünüyor zaten. Aylığına bir bakalım şunu. Evet aylık. Bence aylığı da güzel. Yani burada sıkıntı şu haftalık o kısa vade düşüş olsa bile benim açımdan aylık olarak gayet düzgün olduğu için ben riski alınabilir olarak görüyorum açıkçası. Bakın burayı da yukarı çektik. Yani şu bölgeler artık 27 bölgeleri gayet de düzgün çalışabilir bölgeler bence. Burada tabii böyle yaptığımızda çok böyle sıkışmış bir parite. Buraları aldığı zaman evet 40-60 oralara gitme potansiyeli çok yüksek gibi duruyor. Baktığımız zaman da yapalım. Dok'ta mıydık? Doge. Evet, Doge. Dok'taki aylık bölge olarak yalnız şey öyle bir durum var. Henüz gerçekten kritik bölgede yine Doge açısından işler çok iyi gitmiyor gibi. Aylık henüz bitti mi bitmedi mi kısmı kritikte. Elon Musk'tan sonra şey olmuyor herhalde burası. Yürümüyor. Yani şu bölgeler çok daha güzel 69 falan ama eee, yani aylıkta çok parlak değil yani henüz. Haftalık olarak toparlanma evresi var gibi en azından. Yani risk alınabilir seviyelerde miyiz diye bakıyorum. Bu bölge birazcık daha evet baktığımızda eee, yani aylı haftalıkta fena durmuyor bu arada. Aylığa bakmıştık. Bir toparlanma şöyle gitgelleri olabilir. Günlükte bakalım. Günlük bize ne kazandırıyor, veriyor. Günlük henüz bize bir şey vermemekle beraber evet. Bence alım bölgesi yine de. Bu riski burada almak gerekir diye düşünüyorum. Güzel destekleri var şu an için. Gayet yani düzgün duruyor. En azından şu aylık 11'lere kadar gider gibi.
Bu petrol bizim belirlediğimiz bölgelerde takılıyor. Bunlara ben aylık haftalık bakayım. Çok uzatmayayım dedim ama e, alım yani petrol tarafı zaten işte yok savaş oldu, yok o oldu, bu oldu. Burada bir anda yukarı atmış bakın bizim bölgeden. Yani şimdi bazen şöyle durumlar oluyor. Biz kendi adıma bana hep denk geliyor. Ben işte bir şeyler planlıyoruz, ediyoruz. Ondan sonra savaş oluyor veya işte bir haber çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ona yoruluyor işler. Öyle değil yani piyasa o kadar basit bir şekilde çalışmıyor. E, Yani para nereye gidecekse gider. Etkiler mi? Hızını etkileyebilir tabii ki. Ona lafım yok ama nerede? Yo. Ha, şurada kal. Yani nihayetinde etkilememe şansı yok her haberin, her olayın, dünyadaki bütün her şeyin ama bakın süreç devam ediyor. Henüz burada bir dönüşlük durumda yok. Aylığa da bakalım. Evet aylıkta da aylıkta da yeni başlıyor. Bunu zaten uzun zamandır anlatıyoruz. Aylık süreci de yeni başlıyor gibi duruyor. Şu an burada bu parite özelinde 80 100 civarlarını görmemek için elimizde bir şey yok. Hani önümüzde bir engel yok öyle söyleyelim pardon. Ethereum için bakalım duruma. Evet. Ethereum'da aylık ne olur? Ethereum'da aylık zaten düşüşün de bence bu olumlu bir şey. Niye? Çünkü bir toparlanma evresi olacak nihayetinde. E, Buralarda kalırsa aylık seviye olarak gayet olumlu. E, Şurası önemli 10 Ekim. Şumun da önemli burada. Bu bölgelerde kalırsa bence gayet olumlu bir durum. Haftalığı kötü değil, net olarak iyi. Aslında şeyi de görebiliyoruz bu. Yavaş yavaş bir yükselişten bahsedilebilir. Bir duruyor. Günlüğüne bakalım. Günlükte de gayet düzgün duruyor. Yani yukarı yönlü hareketini devam etmesi daha doğru aslında. Baktığımızda. Evet, zaten döndüğü yerler belli. Buraları aşıp devam edecektir. Yani o izlenimi veriyor en azından. Bu tabii Ethereum'un gitmesi alt pariteler açısından da hayırlı olacak. Şu aylık bölgelere erişecek gibi duruyor. Ripple için baktığımızda Ripple'da da aslında günlükte bir sıkıntımız yok. Şöyle bakalım. Günlük açıdan da bir sıkıntı yok. Yukarı yönlü devam eden bir süreç var. Hemen bir aylıklarına ve haftalıklarına da bakalım. Video demiştim biraz uzun olacak maalesef. Bakmam gerekiyor. Bunlara da haftalığında da bence gayet olumlu. Şunları alabiliriz artık. Bizim açımızdan buradaki süreç tamamlandı. Yani doğru bir tahminimizle tamamlandı. Günlüğünü herhalde aylıktayız. Evet. Ripple'ın da aylığına bakarsak yani bununla da şu bölgeyi kaybetmemek lazım. 1.20'yi. Orası kritik bir bölge. Orayı kaybetmezsek yukarı yönlü artık daha güzel bölgeleri düşünebiliriz ama riskli yani birazcık lazım. Şu bölgelerin yani 2.5'ların üstü biraz zor gibi duruyor. Gel bakalım sende ne var ne yok. Evet. C'deki şunları da bir alalım. Evet. Evcil açısından da şöyle yaptığımızda artık dip olarak nereye almak gerek göreceğiz. Yani ne kadar yakın zaten birbirine şeyler, bölgeler.
Yani çok kritik bölgede, aylık güzel bir bölgede, alım bölgesinde dediğim gibi ben bu parite özelinde çok daha yani yarı yarıyalara kadar düşüş falan olursa e, boğa şeyine bakmadan yani nasıl diyeyim şu anı önemsemeden alırım. Hani bir sene sonra mı gelir, 2 sene sonra mı gelir o kısımlara hiç bakmam. Alırım belli bayağı bir yüklü miktar unuturum öyle diyeyim. Öyle bir parite olur benim için. Oradan da güzel kârımı elde ederim. Bakalım günlükte de yukarı yapacak gibi duruyor zaten. Bir ters durum yok gibi. Baktığımızda burada da işler olumlu gayet. Ee, Evet yukarı yönlü düşünmek mantıklı. Gel bakalım IOTA. IOTA yaktın mı IOTA? Ya tabii pariteyle alakalı bir mevzu yok. O işin makarası ama hareketler ağır olunca tabii insanın canı sıkılıyor nihayetinde. Burada günlük, haftalık ve aylıklarını ben yapmıştım zaten tabii doğal olarak. Benim açımdan burada yukarı yön açısından hiçbir sorun yok. Ben gideceğini düşünüyorum. Yani şuradaki yapı benim açımdan çok uygun. Hep dediğim gibi 60'ta emrim var, 50'de de bir emrim var. Gelmediği için de işlem devam edemedim. Burada da aynı süreç devam ediyor benim için. Baktığımda ilk etapta beklediğim bölge tabii ki şey hep söylüyorum 75 bölgesi ne zamandır anlatıyorum. Oraya gideceğini düşünüyorum yani şu bölge. Bunu bayağıdır da anlatıyoruz. Aylıkta ben bundan aylıklarını yaptım diye hatırlıyordum. Bir, dört evet. Yani aylık kırılım bakalım orada bitecek mi? Önemli olan o. Gümüşe bakalım. Gümüşte yeterince doğru bildik. Ben de oradan dönmüş gibi duruyor. Şimdi aylık seviyelerimizi böyle yaptığımızda gümüş için artık 125 bir son tepe gibi duruyor en azından. Şimdi dönüşünü bekleyeceğiz. Bakalım haftalıkta. Evet haftalıkta da yukarı gibi gitmiş olsa da bence artık düşüşü düşünmek daha doğru olabilir. Hmm, evet. Yani riskli böyle şu anki seviyeler bence. Yine tabii ki sizler daha iyi bilirsiniz ama ben dahil olmam yani gereksiz. Burada bir hafta 10 gün önce güzel bir fırsat vardı şurada yukarı yapacak gibiydi. O kaçtı artık %25 falan gitti zaten bildiğim kadarıyla. Şimdi ona tekrar girmeye gerek yok. Evet. Burada da artık bence o riski almaya gerek yok. Altına bakalım. Evet altında ilk haftalık yapmayayım şimdi. Gerek de yok. Onları zaten yaparım. Hep ayarlarım. Şöyle baktığımızda pardon. Bunlardan sanki artık yani burada da tepe noktamız 7.82. Düşüş daha doğru orada. Bu yani dolar TL için düşüş mantıklı ama işte 45 hedefimiz devam. Gel bakayım asıl bu evet. Tamam güzel. Asıl merak ettiğim yerlerden birisi ve burada düşüş nakitten para girişine yani öyle değerlendiriyorum ben. Genel olarak hani buradaki şu düşüş şuralara kadar gelirse biraz coşarız. O olacak gibi. Buradaki süreç total 3 içinde baktığımızda yukarı yönlü devam eden bir süreç var. Ee, Olumsuz bir senaryosu yok benim için. Açıkçası beklentim dahilinde gidiyor yukarı yönlü. Şimdi hep böyle her gün anlatıyorum gerçi hani ben olumluyum olumluyum diye ama tabii piyasa herkesin olumlu anlayışı farklı. Ben kendi adıma olumluyum ama benim işlemim zararda.
buradaki süreç bir de en azından 1'e kadar gidecek. Bunun düşüş yaşaması çok normal artık. Seyir onu gerektiriyor. Eee, pek şeyler niye gelmedi? Yenileyelim bakalım. Günlük haftalıklarımız gelmedi. Eee, hop, Mother tarafında. Yani orada da düşüş devam ediyor bu arada. Onun da devam etmesi normal oradaki seyrin. Evet, geldi. Yani burada da süreç şu bölgelere kadar gidecek gibi duruyor. Ethereum Bitcoin'e bakalım bir. Asıl beklediğimiz senaryolardan bir tanesi. Burada da bir yükselişin devam etmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da bir de Bitcoin dominansa bakalım. Oo. Ama burada konuştuk yükselişe çok meyilli diye. Bu da bunu yaşıyor. Şimdi piyasa genel olarak bence olumsuz değil. Ben bu olumsuz değil demem kısmı buradaki yüzdeler değil. Yani bunlar hiçbir şey değil bu arada tabii ki. %3 bugün gidiyor, %5 yarın düşüyor. Ertesi gün %6. Yani bu değil mevzu. Ama baktığımızda o yapı olarak oluşumlar gerçekten olumlu. Burada mevzu süreçlere gidiyor. Ben kendi adıma da maalesef bu süreci dibine kadar zararla yaşayan birisiyim. Bu şekilde devam ediyor süreç. Umarım güzel bir hafta olur hepimiz için. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.